Bir Japon balığının dikkat süresi 8 saniye. Peki bir insanın dikkat süresi ne kadar? 5 dakika, 1 dakika, 30 saniye ya da 15? Tamam. Hani, bazen aklıma bir görüntü gelir ve bunu daha önce gördüm dersin. Daha önce kelimesini kullandım demek ki, bir şey hatırlıyorum. Ne anlatıyordum ben ya? Henüz kayıp balık Nemo'nun dostu Dory kadar hızlı unutmuyoruz veya dikkatimiz hızlı dağılmıyor. Ama geçmiş yıllara göre dikkat süremiz bir hayli kısaldı ve gelişen teknolojiyle bu süre giderek kısalıyor. Doktor Gloria Mark'ın Attention Span adlı kitabında insanların ekran karşısındaki dikkat süresinin 2024 yılında 2,5 dakika olduğu, fakat günümüzde gelişen teknolojiyle beraber bu dikkat süresinin 75 saniyeye, hatta yetişkinler için 47 saniyeye kadar düştüğünden bahsediyor. Tam bu saniyeden itibaren ekranın herhangi bir yerine bir sayaç yerleştireceğim ve sizden ricam şu olacak: lütfen kendi dikkat sürenizi bir ölçün. Beni izlerken veya bu videoyu izlerken kaç saniye veya kaç dakika sonra dikkatiniz dağılacak ve telefonunuza bakacaksınız, sosyal medya hesabınıza bakacaksınız veya herhangi başka bir şey yapacaksınız. Lütfen o sürede videoyu durdurun ve yorumlara yazın. Aslına bakarsanız dikkat süremizin bu kadar kısalmasının en belirgin ve büyük faktörünün sosyal medya olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bir yandan da teknolojiyle beraber hızlanan bir şehir hayatı söz konusu. Bu durum üzerine düşünürken ve bu içeriği oluştururken Nazım Hikmet'in "Makineleşmek İstiyorum" adlı şiiri çok canlandı kafamda. Çünkü şehir yaşamıyla beraber gelen bu hızlı ritim ne duygularımızla kalmaya izin veriyor ne de durup birazcık soluklanmamıza. Sürekli bir makineymişiz gibi çalışmalı ve bir sonraki adıma doğru koşmalıyız. Tabii tüm bu koşturma yetmezmiş gibi Instagram, TikTok, YouTube, Facebook gibi bir sürü sosyal medya mecrası da bizim dikkatimizi çekmek için sürekli olarak yenileniyor ve güncelleniyor. Bu uygulamaların temelinde aslında oluşturulan içerik tamamen sizi daha çok o ekranda tutmak ve daha çok o ekran üzerinde vakit geçirmenizi sağlamaya yönelik. Yani siz Instagram'a masumca girip kaydırmaya başladığınızda aslında gördüğünüz birçok içerik sizi o ekranda daha çok tutmaya yönelik ve dolaylı olarak size daha fazla şey satmaya yönelik. Siz ekranda kalıyorsunuz ama bir yandan başka işler de yapmanız gerekiyor. Haliyle şöyle bir an düşünün. Yemek yiyorsunuz. Birçoğumuz bence bunu yapıyoruz. Yemek yiyoruz ve bir yandan da bir video izliyoruz. O sırada belki arkada bir müzik çalıyor. Belki telefonumuza gelen bir WhatsApp bildirimini veya bir maili kontrol ediyoruz. Düşünün aynı anda kaç tane uyarana maruz kaldığınızı. Aslında bu durum bugün bize normal gibi gelse de beynimiz için hiç normal değil. Çünkü insan beyninin gelişimine göre aslında beynimiz aynı anda maksimum 2 işi beraber yapabiliyor. Bu da demek oluyor ki aslında siz o an yaptığınızı sandığınız birçok şeyi yapmıyorsunuz. Yapıyormuş gibi görünüyorsunuz. Ve daha da üzücü olanı, dağılan dikkatinizi tekrar aynı işe yönlendirmek için 20 dakikalık bir konsantrasyon süresi gerekiyor. Peki bu kadar uyaranlı bir dünyada beynimize veya vücudumuza ne oluyor? Aslında çok pozitif gibi görünen bu durumda, yani multitask birisi gibi göründüğümüz bu durumda aşırı strese maruz kalıyoruz. Amerikan Psikoloji Derneği'nin yayınladığı bir makalede bu kadar fazla uyarana maruz kalmak ve gün içerisinde sürekli, hatta an içerisinde sürekli dikkatimizin dağılması bizi çok ciddi strese sokuyor ve bir yandan da kan basıncımızı hızla yükseltiyor. Ve vücudunuzda oluşan bu stresle beraber verimliliğiniz hızla düşüyor. Bu bahsettiğim 20 dakikalık yeniden toparlanma sürecine geçiş maliyeti deniliyor. Çünkü dediğim gibi dikkatiniz dağıldığında ve aynı işe geri döndüğünüzde bu aynı zamanda yaptığınız işteki verimliliğinizi çokça düşüren bir şey. Ekran süremizin çok fazla olması ve dikkatimizin çok fazla dağılmasının bir başka etkisi de uyku kalitemizin düşmesi. Yine yapılan bir çalışmada gözlemleniyor ki eğer sizin gece 8 saat uyumanız gerekiyorsa, bedeninizin ihtiyacı olan süre buysa ama siz çeşitli sebeplerle daha az uyuyorsanız aslında beyniniz komplike ve emek isteyen şeyleri değil de kolay ve hızlı tüketilebilir şeyleri seçmeye yöneliyor. Yani aslında iyi bir uyku uyuyamadıysanız o gün beyniniz kitap okumak gibi daha fazla beyin aktivasyonu gerektiren bir iş yerine sosyal medyaya bakmak ve telefonda aşağı yukarı kaydırmak gibi bir eylemi seçiyor. Dolayısıyla bu da aslında bir kısır döngü yaratmış oluyor. İyi ama tüm bunları ben nasıl değiştirebilirim? Yanlış soru. Yuan Harari'nin Çalınan Dikkat adlı kitabında bahsettiği çok önemli bir detay var ki az önce bundan ben de bahsettim. Aslında bu sizin bireysel olarak sorumluluk alıp değiştirmeniz gereken bir şeyden çok
sistematik olarak sorumluluk alıp değiştirilmesi gereken bir şey. Çünkü yine içinde bulunduğumuz sistem sanki bunu bizim tek başımıza değiştirebileceğimizi, birkaç günlük detokslar yaptığımızda iyileşebileceğimizi söylüyor ya da öyle düşünmemizi sağlıyor. Ama bu tamamen doğru değil. Çünkü bütün sistem bizim dikkatimizi çalmak üzere kuruluyken biz tek başımıza bir şeyleri değiştiremeyiz ya da belli bir yere kadar değiştirebiliriz. Çünkü düşünsenize, trafikte ilerliyorsunuz, bir yandan telefonunuza bildirimler geliyor. Bir yandan sağda solda billboardlarda bir sürü reklam görüyorsunuz, değil mi? Bir yandan trafiği kontrol etmeniz gerekiyor. Belki o sırada radyodan bir şeyler duyuyorsunuz. Yani bu kadar dikkatimi çalan bir ortamda ben birey olarak buna ne kadar dur deyip sınır çizebilirim? Burası muamma. Ancak Yuan'ın da değindiği gibi eğer biz sistemsel bir değişiklik yaparsak aslında sorunun çok büyük bir kısmı çözülebilir. Bu yüzden biz bireysel olarak detoks yapmak yerine karar alıcıları etkilemeli ve onları sistemi değiştirmek üzerine zorlamalıyız. Çünkü düşünün, siz bireysel olarak kendinizi ne kadar yalıtabilirsiniz ki bu ortamdan? Hadi sosyal olarak yalıttınız diyelim. Yani Instagram'ı kapattım, işte Facebook'u kullanmıyorum, hafta sonları durdurdum. Ama bir düşünün, çalıştığınız süre boyunca gelen maillere, WhatsApp görüşmelerine veya kullandığınız diğer platformlara nasıl cevap vermeyeceksiniz? Yine Amerikan Psikoloji Derneği'nin yaptığı bir araştırma gösteriyor ki sıradan bir ofis çalışanı günde 77 defa maillerini kontrol ediyor. Kimi zaman otobüste, kimi zaman yemek arasında, kahve arasında, kimi zaman akşam eve gittiğinizde, kimi zaman tuvalette, kimi zaman arkadaşlarınızla konuşmak, sosyalleşmek için buluştuğunuzda aslında sürekli olarak telefonunuzu kontrol ediyor ve belki işinizle ilgili bazı durumları yönetiyor ya da çözüyor oluyorsunuz. Bu yüzden Psikoloji Derneği'ndeki uzmanların da önerisi sistematik bir değişim yaratmak. Bununla ilgili karar alan ve çalışan bazı ülkeler var. Mesela Fransa'da çıkan bir yasaya göre çalışma saatlerinden sonra veya önce mailleşmek yasak. Yani siz çalışan olarak şunu biliyorsunuz: mesaim bitti, artık ben herhangi bir şekilde telefonumu iş için kontrol etmek zorunda değilim çünkü bana mail gelmeyecek. Mail gelmeyecek bilgisi aslında sizin gerçekten işten sonra tamamen zihninizi kendinize veya dinlenmeye ayırabileceğiniz bir zamanı garantiliyor. Benzer politikalar İrlanda veya Ontario'da da var. Benzer bir şey New York şehrinin belediye meclisinde de konuşuldu. Bağlantıyı kesme hakkı dendi buna ve oylamaya sunuldu, ancak maalesef bu yasa meclisten geçemedi. Amerikan Psikoloji Derneği bu bahsettiğim bağlantıyı kesme hakkı ile ilgili ciddi çalışmalar yapıyor. İnsanların işten sonra işi düşünmemelerinin ruhsal ve fiziksel sağlıklarında ciddi pozitif etkiler yaptığını gözlemlemişler. Çünkü işten sonra işle ilgili herhangi bir şey düşünmek zorunda olmamak, onunla ilgili bir ileti, bir bildirim almamak aslında sizin kendinize ayıracağınız zamanı çoğaltıyor. Sevdiklerinizle daha kaliteli vakit geçirmenizi sağlıyor. Bu da kısa vadede burnout olmanızı engelliyor. Uzun vadede işinizi ve çalışma şeklinizi daha çok sevmeniz, daha fazla ait hissetmeniz ve yaptığınız işi daha verimli, daha kaliteli yapmanızı sağlıyor. Günün sonunda dediğim gibi evet, belki bireysel şeyler yapmalıyız dikkatimizi toparlamak için, o süreyi arttırmak için. Ancak bu sandığımız kadar basit ve bize bağlı bir şey değil. Daha sistematik bir şey. Sistematik olarak çalınan dikkatimizin sanat yoluyla da yapıldığını gözlemlemeye başladım. Filmler giderek TikToklaşıyor. Sanki sürekli dikkatimizi çalmaya çalışan bir Instagram Reels'ına dönüşmeye başladı. Sinema buna çok müsait bir sanat dalı aslında. Çünkü bir yandan içinde müzik var, bir yandan edebiyat var, performans var, acting dediğimiz, oyunculuk dediğimiz. Bir yandan fotoğraf ve resim var. Aslında çok görsel bir sanat çünkü. Tüm bunları düşününce artık bu öğeler sanatsal bir bütünlük, bir kompozisyon oluştursun diye değil de bizi perdede, ekranda ya da filmde daha çok tutsun diye kullanılıyor. En azından ben öyle hissediyorum. Belki son yıllarda siz de ya iyi film neden çıkmıyor, niye filmler bu kadar iyi değil diye düşünüyor olabilirsiniz. Bence en temel sebeplerden biri bu. Yani Marvel filmleri zaten bunu açıkça yapıyor. Ama bunun dışında kalan diğer filmlere baktığımızda da hani ana akım diyeceğimiz filmlere, hepsinde senaryolar böyle bir yarım yamalak, sürekli bir şey oluyor, sürekli bir olay, yeni bir olay. Yani her 5-6 dakikada bir yeni bir chapter açılıyor. Sanki yeni bir yere gidiyoruz. Ve böyle hikaye içinde hikaye anlatılıyor bize. Filmlerin ritmi çok hızlı. Halbuki dediğim gibi sinema çok görsel bir sanat bir yandan ve bence o görselliği kaybettik. Çünkü durup bakmayı,
o resmi, o fotoğrafı, o kompozisyonu görmeyi atlıyoruz. Yani sürekli çat 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 böyle önünüzden kayıp geçen kareler var. Bir yandan işte ses efektleri eklenmiş, bir yandan renklerle coşturulmuş. Halbuki bir sakince şöyle bir gerçekten o karenin estetiğine bakmak. Çünkü orada çok büyük bir emek var aslında. Yani o kare oluşurken oradaki renk paleti, orada kullanılan sahne dekoru, orada kullanılan kostümler, orada yaratılan dünya gerçekten önemli. Bu nedenle ben son zamanlarda izlediğim ve görsellerini çok sevdiğim 2 filmden bazı kareler paylaşacağım videonun bu kısmından sonra. O kısma geçmeden önce dikkatimizi nasıl toparlarız, nasıl odaklanırızla ilgili çok kısa birkaç şey söylemek isterim. Bunlardan ilki gerçekten durmak. Meditasyon bu anlamda ya da yoga belki işe yarayabilir. Gerçekten gün içerisinde durmak önemli bir şey. Yaptığımız şeye odaklanmak. Yani aynı anda birkaç şey yapmaya çalışmamak. Gerçekten tek bir şey seçmek ve onu yapmak. Mesela kitap okumak böyle bir eylem olabilir. Yani kitap okumayı arttırabiliriz belki. Bu bizim dikkat süremizi arttıracak bir eylem olacaktır. Mutlaka fiziksel egzersiz yapmak. Araştırmalar zaten fiziksel aktivitenin çok fazlaca yararı olduğunu gösteriyor. Dikkat süresini arttırmak için de yani spor yapamıyorsanız bile hafif tempolu, orta tempolu yürüyüşler yapmak yine size yardımcı olacaktır. Ve son olarak da iyi uyumak. Videonun başında dediğim gibi iyi uyuyamadığınızda zaten beyniniz otomatik olarak daha kolay yapılan, daha az enerji isteyen şeylere yöneliyor. O yüzden uyku düzeni gerçekten dikkat süresi için önemli bir faktör. Dedikten sonra eğer bu videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve belki arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Videonun bundan sonraki kısmında 1-2 dakikalık gerçekten görsel olarak şöyle bir gözünüzü tatmin edecek bazı kareler paylaşmak istiyorum size. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi seyirler.